Ben videoyu daha izlemedim. Evet. Hiç. İlk defa sizlerle beraber bu videoyu izleyeceğim. Biraz geç kalmış olabilirim ama her şeyin de bir tadı var işte. Ben de en sondan izleyeyim. Sizler işi bitirdiyseniz ben sonda başlayayım. Açıyorum Özgün. Evet hocam. Ortalık yangın yeri Özgün. Bakalım Evet. bir sezon boyunca izlediğimiz ve çoğunluğunda gerçekten çok desteklediğimiz bu yarışmanın ilk grubunun klibi nasıl olmuş? Şöyle bir ekrana doğru açalım. Tam ekran falan filan. İlk parça, çıkış parçası her şeydir bence. Çıkış parçası çok önemlidir bu grupta. Hazır mıyız? Ben hazırım. Veriyorum müziği Özgün. Evet hocam. İnşallah telif olmaz. YouTube'da geçen gördüm telifleri var bunun. Bizlerin büyük bir heyecan var parçada gerçekten. Bir de dansları çok beğendim. Çocukların kıyafetlerini çok beğendim ama hadi baştan başlayalım mı parçayı şöyle bir incelemeye? Şimdi şöyle bir detaylı dalalım Özgün, hadi bakalım. Çünkü dikkatimi ilk defa izledim sizle beraber. Ben heyecanlandım. Açık söylemek lazım. Hakikaten heyecanlandım. Çok yüksek enerjili bir parça. Tek tek tek. Hani tempo güzel. Gayet yukarıda yakalıyor. Hani şey girmemişler mesela. Ee, Orta tempo bir parça değil bu. Şimdi ilk çıkış parçasının nasıl olmasını beklersin? Ya bu bir erkek grubu. O nedenle bir yüksek bir enerjiye doğru çıkarmışlar. Bence doğru tercih abi. Hiç acele etmeyelim. Şimdi güzel bir stüdyo performansı olmuş açıkçası. Milan'ın biz daha önce biliyorsunuz hani yarışma sırasında bir sürü performansını izledik. Aslında açıkçası hani parçayı hatta Milan ve Barış yazdı diyorlar. Öyle mi Özgün? Aa, Evet hocam. Sözleri Milan ve Barış Yüksekkaya'ya ait, Milan Önder'le. sözleri, müzik. Müzikleri de Sezer Dinç. Tamam, müzik başkasına ait. Sözler kendileri, yani müziğin üzerine kendilerini yerleştirmişler. Aslında bu iyi bir tercihte olmuş gibi geliyor bana. Çünkü kendi sözünü yazmak aslında konuşma becerisini daha iyi sağlamak gibi. Milan'ın bence bölgesi çok güzel. Okuşu. Hep bu şekilde izledik değil mi? Yani hep böyle izledik zaten. Rengi buydu, tavrı buydu, okuma stili buydu. Ben bütün yarışma boyunca izlediğimde hep şey hissediyordum ya bu arada. Yani sesinin hep tek bir tonu ve var gibiydi. Tek bir tona sahip gibiydi ve aynı şey oluyor. Yani o okuduğu tonu çok değiştiren bir vokal değil. Neredeyse melodisi bile na 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 çok monoton devam eden bir vokal rengi. Şimdi aslında çocukların şu özelliklerini de ilk defa görüyoruz. Gerçek stüdyoya şu an girmiş durumdalar. Çünkü bu prodüksiyonlu bir iş. Birçok ses efekti vesaire hepsi giydirilmiş halde şu anda dinliyoruz. Çocukların seslerini mikrofonik karakterlerinde anlamamız için bir fırsat veriyor bize. Bakın hangi şarkıcı öne çıkmış ben biliyorum, size söyleyeceğim. Barış, ya bütün yarışma performansından bir farkı yok bence bu kayıt sırasında. Bence Milan'da ciddi bir fark var performans olarak. Ama Barış bildiğimiz Barış diyelim. Kötü değil, süper değil, iyi. Senle ben derbeder bize bu O tek renk kullanıyor çünkü nazala yakın derbeder buraya yukarıya doğru aldığı bir rengi var. Devamlı onu kullanmaya devam ediyor. Kötü veya iyi diye söylemiyorum. Sadece benim işim onların sesleriyle alakalı bir şeyler söylemeye çalışmak veya bundan keyif almak. O nedenle ilgili bütün yarışma boyunca söylediklerim bu şarkının içinde de geçerli. Hiçbir şey değişmiyor. Yani daha henüz gelişme kaydetmesi gereken vokal diye defalarca bahsetmiştim. Stüdyo kaydında da aynı renk çıkıyor. Gördüğünüz gibi ne kadar güçlendirmek için, hacimlendirmek için uğraşsan da ana rengi çok fazla oynayamıyorsun. Belli bir yere kadar genişliyor. İşte bir aslında 4 veya 6 yıl beklememiz gerekecek. İyice alt renklerin, frekansların oturmasını da beklememiz gerekecek. Kötü değil bakın. Parça çok güzel olmuş. Zaten ilk başta ne dedim? Çok güzel, çok enerjik ve ben çok sevdim dedim. Ama değerlendirme olarak bakarsak hani sonuçta bir prodüksiyon şarkısı, acaba çocukların bütün yarışma boyunca olduğundan bir tık iyi mi? Bazıları bence eşit seviyede devam ediyorlar. Arda ve Barış dahil buna. çok geçti üstünden boş yere İsmi neydi ya? Şimdi ben kesin kaçırırım. Özgün siz biliyorsunuzdur. Batu hocam. Batu. Batu'yu zaten yarışma boyunca aslında ben yani bana sorsanız ben 7'nin içinde bende yoktu. Ama bir dansçı, çok iyi bir dansçı. Bu grupta bakalım vokal olarak ne gibi bir gelişim var. Dilan'a çok benziyor yani. Bütün yarışma performanslarından stüdyo performansı çok üste çıkmış. Ama bu canlı da aynı olacağı anlamına gelmiyor çocuklar. Bunu lütfen unutmayın. Stüdyoda defalarca yapılan, defalarca uygulanan renkler, uğraşmalar, düzeltmeler bilmem ne 40 tane şey kullanılıyor. Yani stüdyo aslında artık bugün nasıl diyeyim size?
Yani sizin bütün kusurlarınızı örten bir şey. Tabii ki çalışılmış. Bu arada emeğe saygı. Yani çalışılmış, o vokaldeki renkleri kullanılmak için çok uğraşılmış. İyi bir şey çıksın diye çok uğraşılmış. Siz ne kadar yani ne kadar müthiş olursanız olun, iyi bir stüdyo performansı vermezseniz bu çıkmaz. Ama bu canlıda çok iyi olacakları anlamına gelmez. O başkadır, bu başkadır. İkisi aynı şey değildir. İkisini de toparlamak zaman ister. Olmayacağı anlamına da gelmez. Ama olmasının zaman alacağını da bilin. kadar. Çünkü ben son dönemde bakıyorum mesela Özgün. Atıyorum Manifest'i izliyorlar. Sonra diyorlar ki işte biz bunların Evet. konserine gittik. Böyle detone. TikTok video dolu mesela. Bak böyle detoneler. Şöyle parçaya giremedi. Yani bu biz analizlerini tek tek yapmıştık. Analizlerini yaparken söylediğimizden bir fark var mı? Yok. Evet. Ama bu zaten böyle bir şey değil. Yani okla gelişen bir şey değil. Gelişmeyebilir bu arada. Herkesin yeteneği sınırlı. Şimdi Efe'ye geliyoruz. Bakın arkasından gelen Miraç, ben çok beğenmeme rağmen daha zayıf kalmış vokali onun yanında. Bakın Efe Şan'ın da vokali çok güçlü bir vokal değil. Elenenlerden Ahmet Emreler falan çok güçlü vokallerdi. Yani hakikaten aldım mikrofonu sallıyorlardı. Ama Efe Şan mikrofonik. Böyle bir renk var. Mikrofonik renkler mikrofonda o kadar güzel tını verirler ki, o kadar büyüktür ki yani onu kapatmaktan çok böyle öne doğru ittirmek istersin stüdyoda. Daha da duyulsun diye. Biraz Efe Şan'ın o şansından dolayı ne kadar öne verirsen ver tertemiz geliyor, büyük geliyor ses. Miraç da öyle. Ama bu kaydın bir numarası Efe Şan abi. Yani Oğuzhan'ın bütün yarışma boyunca yükselen çizgisini görmüştük. Oğuzhan şu an kaldığı yerde. Yani o yarışmada bir ivme yakaladı ve o ivmede artık sesini gösterebilecek özgüvene ulaştıktan sonra bu kayıtta da benzer özgüvenle devam etmiş. Bence üstüne koymamış. Ama fark güzel bir fark. Yani nasıl bütün çocukların şimdi Barış'ın, Efe Şan'ın, Miraç'ın hep tiz seslerle karşıda. Arda. Ya 4 tane tenor var ya grupta. 4 tane tenor var grupta abi. Yani şimdi çok fazla aslında bir grupta 4 tane tenor. Ama var. 4 tenor varken şimdi alt yapan işte Milan gibi, işte Batu gibi veya işte Oğuzhan gibi sesler öne çıkıyor. Ama Oğuzhan'ın bir de baritonal rengi hakikaten çok güzel. Yani yarışmada da çok ilgimizi çekmişti. Güzel bir renk. Ve bence öne çıkıyor işte, yani büyük bir şans bu. Grup için şans açıkçası. Çünkü tiz seslerin arasında Oğuzhan devamlı olarak her parçada göreceksiniz. Oğuzhan diye devamlı ortaya çıkacak. Bu grupta 4 bariton olsaydı, 2 tenor olsaydı o zaman Oğuzhan öne çıkmayabilirdi. Yani mesela bu grupta Ahmet Emre de olsaydı, diğer bir tane daha operadan gelen bir arkadaşı Can mıydı? O da olsaydı mesela Oğuzhan onlarla beraber olmazdı. Olmazdı. Ya bu kadar renk karakteri göstermesi zordu. Şimdi onlar olmayınca hani mekanın sahibi şu an. Haritası. Ha uzamaz abi. Haritası. Ha hızlı geçer. Haritası denmez. Şapka yok. Yani haritası. Haritası. Ömrümün her bir dakikası. Dakikası. Allah'ım ne olursunuz bunları düzeltin çocuklar. Canlı da yapmayın. Ne olursunuz prozedisini değiştirin. Sizi rahatsız etmiyor ama beni ediyor işte. Yanlış abi. Konuştuğun Türkçeyi kullanmazsan, yani biz bu Türkçemizi olduğu gibi kullanmazsak biz dilsiz kalırız abi. Evet abi, ben bu kadar net söylüyorum yani. Sen şarkılarda sürekli başka şeyler öğretirsen, bunun farkında olmayarak gençler yapıyorlar. Bir şey demiyorum ama birilerinin söylemesi lazım ya. 3 tane vokal koçu yok muydu bu çocukların? Hepsini de övdük yani. Hiçbir prozodiye dikkat etmedi kimse. Yoksa umursamıyor mu kimse? Ya prozodi olmasa da olur hocam falan mı diyorlar? O zaman hiçbir şey olmasın ya. Takılın gidin yani. Haritası. Ömrümün her bir dakikası. 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 Yani dakikası olmaz. Ritme uygun, ama ritme uygun olanı sözünü de oturtabilirsin. Neye dönüyor biliyor musunuz? 90'lı yıllarda böyle rock müzik yapanlar hani kalbim falan böyle saha falan yaparlardı. Derdik yani biz rock müzik yapamayacağız galiba. Sonra ne oldu Teoman falan? Hiç duyuyor musunuz Teoman'da prozodik bir şey? Yok. Adam istersen yapıyorsun yani. Öyle de yapıyorsun. Ben ne Muhteşem olmuş. Burası tam bir Koreli rock grubu, Koreli pop grubu değil mi abi? Tam bir K-pop bu stil yani şu anki görüntüleri. Hatta Ayşenur'a favori- sorayım.
Evet. Kime benziyorlar? Benim de favori kısmım tam orası. Değil mi? Bayağı bir Kore havası var burada. Zaten Mirage'ı da öne almışlar o Kore havası yüzünden. Bir şey diyeceğim. Bu sanki hangi grubu andırıyor size şu anda bunlar? Ayşenur? Birazcık Stray Kids, birazcık BTS. Bence biraz Stray Kids havası vardı. Çok eğlenceli. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama ben enerjilerini çok çok keyifli buldum ya. Yani o sıcaklık geçmiş. Bence çok başarılı.